Selamlar, bugün biraz farklı bir oyunla karşınızdayım. İlk bakışta klasik bir aksiyon RPG gibi görünüyor ama birkaç dakika sonra oynadığınızda özellikle dövüş sistemi, görsel efektleri ve Çin mitolojisinden beslenen dünyası dikkat çekmeye başlıyor. Oyunun adı Dingai The Ocean Pillars ve oyunun en büyük olayı daha da ilk dakikalardan kendisini belli etmiş. Bu oyun sizi küçük küçük çatışmalarla uğraştırmak yerine doğrudan aksiyonun içerisine atıyor. Ekranda aynı anda birden fazla düşman, güçlü yaratıklar ve oldukça büyük bir boss tasarımları görebiliyorsunuz bir anda. Özellikle görseldeki boss karşılaşmasına baktığınızda oyunun normal düşman tasarımlarından çok daha büyük ölçekli karşılaşmalara önem verdiği çok açık bir şekilde belirtilmiş zaten. Oyunun en dikkat çekici tarafı kesinlikle benim gözümden savaş sistemi. Karakterimizi yukarıdan bakış açısıyla yani izometrik bir açıdan kontrol edebiliyoruz ve saldırılar sadece basit bir vuruş döngüsünden ibaret bırakılmamış. Ekranda farklı yeteneklerin, element yeteneklerinin ve alan saldırılarının aynı anda kullanabildiğimizi görebiliyoruz. Özellikle elektrik benzeri saldırılar, geniş alan efektleri ve düşmanların üzerine bırakılan büyüler oyunun aksiyon tarafını oldukça öne çıkarmış ve beslemiş. Burada benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Oyun sadece karakterin gücüne değil, doğru zamanda doğru yeteneği kullanmaya da oynuyor gibi durmuş. Çünkü boss savaşlarında düşmanın üzerine sürekli saldırı spamlamak yerine saldırı alanlarını takip etmek ve pozisyon almak gerekiyor. Bu da oyunun sadece ekrana tıkla düşman ölsün seviyesinde kalmasını engellemiş. Boss tasarımları ise oyunun en güçlü taraflarından bir tanesi zaten. Görüntülerdeki yaratıklar standart insan düşmanlarından oldukça farklı. Devasa gövdeler, farklı saldırı biçimleri ve geniş alanları kopyalayan efektler kullanılmış. Ve açıkçası oyunun fragman ve oynanış görüntülerinde en fazla merak uyandıran taraflarından birisi de burası gibi duruyor. Çünkü böyle oyunlarda normal düşmanları kesmek kolaydır. Asıl mesele boss geldiğinde sistemlerin birbirleriyle ne kadar iyi çalıştığıdır. Benim sorduğum soru şu olur her zaman. Boss gerçekten mekanik öğretiyor mu size? Yoksa sadece can havuzu yüksek bir düşman olarak mı karşınızda duruyor? Herhangi bir oyunda zaten yorum yaparken oyunun uzun vadede cevaplaması gereken sorulardan birisi de burasıdır bence benim gözümden. Oyunda karakterin saldırılarını çeşitlendiren farklı yetenekler bulunabiliyor. Ekranın altında yetenek barında birden fazla aktif beceri görebiliyorsunuz. Bu da klasik saldırı, kaçınma sisteminin yanında skill rotation tarafında da önemli olacağı zaten gösterilmiş. Özellikle farklı elementlerin ve büyülerin birbirleriyle kullanılması oyuna güzel bir çeşitlilik katmış. Burada ben build sisteminin ne kadar derin olduğuna baktım. Çünkü grafik efektleri gerçekten güzel, bosslar büyük, dövüş sistemleri hızlı ama bunların hepsi bir yere kadar sizi sürükleyebilir. Oyunun gerçekten uzun süre oynanmasını sağlayacak şey ben karakterimi nasıl geliştiriyorum sorusunun cevabı olur her zaman bu tür oyunlarda. Eğer farklı yetenekleri birbirine bağlayabiliyorsak, karakterimizi gerçekten kendi oyun tarzımıza göre kurabiliyorsak işte o zaman Dengai çok daha ilginç bir hale gelebilir. Çünkü benim oynadığım sürüm demo sürümü. Çok ileride oyun nerelere evriliyor bunları bilmiyorum sevgili dostlar. Oyunun atmosferi ise bence direkt öne çıkan özelliklerinden birisidir. Çin mitolojisinden esinlenen yaratıklar, fantastik mekanlar, mistik enerji efektleri ve karanlık bölgeler oyuna kendine has bir kimlik kazandırmış. Özellikle klasik Batı fantazisi yerine Doğu Asya mitolojisi merkezine alan oyunları seviyorsanız burada farklı bir atmosfer bulabileceksiniz kendinize ve bu önemli bir faktör. Çünkü son dönemde piyasada birbirine benzeyen fantastik RPG'lerin sayısı oldukça bir arttı. Dengai'nin görsel kimliği ise en azından ilk bakışta kendisini ayırmayı başarmış. Ama Asya temalı olacaktır. Ne kadar Asya temasını seversiniz? O konuyla da ilgili bir yorum yapamıyorum maalesef. Grafik tarafında oyun gerçekten gösterişli. Özellikle büyü efektleri oldukça parlak ve yoğun işlenmiş. Elektrik saldırıları, patlamalar, parçacık efektleri ve boss animasyonunu ekrana ciddi şekilde doldurmuş zaten. Fakat burada küçük bir tehlike bulunuyor. Efekt çoğunluğu oynanışı boğmamalıdır. Burada biraz boğulduğunu hissedebiliyorum. Çünkü yukarıdan görünümlü olduğu için bazı yerlerde de kırmızı efektler çıkıyor. Dikkat ettiyseniz eğer videoyu izlediyseniz. Bu oyunu boğmuş gibi hissettim ben. Bir boss savaşında ekranda onlarca efekt olduğunda karakterinizi ve düşmanın saldırısını göremiyorsanız ki bu oyunda bazı yerlerde göremiyorsunuz. Karakter kayboluyor. Güzel görünen şey kısa sürede zaten sinir bozucu bir hale gelebiliyor. Karakterinizi göremediğiniz zamanlar özellikle. Bu yüzden oyunun final sürümünde efektlerin okunabilirliğini özellikle dikkat edeceğim bir konu olacaktır ama bunu biraz azaltmalarını bence ben tavsiye ediyorum kendilerine. Büyük bir ihtimalle de bunu öneri olarak da kendilerine sunmayı hedefliyorum. Dingai'nin dünyası sadece savaş alanlarından mı oluşacak yoksa gerçekten keşfedilecek bölgelerde olacak mı? Bence oyunun geleceğini belirleyecek konulardan birisi de burası. Çünkü savaş sistemi ne kadar iyi olursa olsun oyuncuyu sürekli aynı tip arenalara sokarsanız bir süre sonra tekrar hissi çok çabuk ortaya çıkacaktır. Her oyunu oynarken ilk dikkat ettiğim gelecek güncellemelerdeki baktığım konular şunlar oluyor genelde. Farklı bölgeler, gizli alanlar, yan görevler gelmiş mi?
gelmesi nasıl işlenmiş oyuna, özel bosslar var mı, keşfedilebilir mekanlar var mı, güçlü ekipmanlar var mı? Bu klasik döngüye kesinlikle bakalım ama ilk bakacağım şey her zaman her oyunda uzun süreli oynayacaksan farklı bölge var mı? Eğer farklı bölge yoksa zaten o oyunu ben bir daha oynamam yani. İstediği kadar güncelleme getirsin gibi sistemlerin ne kadar geniş olduğunu görmek her zaman istiyorum. Sadece bu oyuna özel değil, her oyun için geçerli benim gözüm. Ve gelelim en önemli noktaya. Dengai The Ocean Pillars güzel görünüyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama güzel görünmek ile iyi oyun olmak aynı şey değildir. Her zaman oyunun savaş sistemi gerçekten derin mi? Build sistemi oyuncuya özgürlük verecek mi? Bu ilerleyen vadede ortaya çıkar. Benim oynadığım sürüm, yine tekrar ediyorum, demo sürümü. Bosslar birbirinden farklı mı bir noktaya kadar? Evet. Haritalar keşfetmeye değer mi? İzometrik bir bakış açısına sahip olduğu için bu kişiden kişiye göre değişir sevgili dostlar. Endgame ne sunacak? Bunu ilerideki vadede gelen güncellemelerde ancak oyun bize cevaplayabilir. Ben cevap veremem. Bunlar cevaplanmadan oyuna işte yılın aksiyon RPG'si demek için de erken, iyi bir oyun için demek de erken. Benim şu andaki aşama için ne söyleyebilirim? Benim beklentim oyunun görselliğinin arkasında gerçekten sağlam bir RPG sistemi oluşturmaya çalışılmış. Şu anki haliyle dediğim gibi efekt yoğunluğu çok olduğu için bazı yerlerde karakter kayboluyor. Bu biraz eksik. Oyunun potansiyeli var mı? Asya kökenli olduğu için potansiyel düşüyor mu? Bir anlamda evet, çünkü Asya temalı oyunlar pek Türkiye'de bile insanların çok ilgisini çekmiyor, bazı oyunlar hariç. Ama bu potansiyelin ne kadarının gerçek oyuna dönüştürüldüğü de önemli bir faktör. Sonuca gelecek olursak Dengai The Ocean Pillars ilk bakışta görsel tarafıyla yakalayan, hızlı aksiyon sistemi ve Çin mitolojisi temasıyla da kendini farklılaştırmaya çalışan bir aksiyon RPG oyunudur. En hoşuma giden taraflarını söyleyeyim sizlere. Gösterişli bir savaş sistemi var. İlginç yaratık ve boss tasarımları birkaç tane oyun içerisinde mevcut. Çin mitolojisi, Wuxia atmosferi, yoğun yetenek ve efekt kullanımı, bunu kesinlikle düşürmeleri gerekiyor. Büyük ölçekte boss savaşları kendine has görsel kimliğini de oluşturmuş. Bunlar oyunun genel artılarıdır. Ama soru işaretleri de tabii ki de var. Türkçe dil desteği yok. -2 puan. Tabii ki de Asya oyunlarda Türkçe dil desteği bekleyemezsiniz. Bu da ayrı bir faktör. Bu üç sistemi ne kadar derin olacak ilerleyen vadede görülebilir. Uzun vadeli ilerleme nasıl olacak? Yine bunu da bekleyip görmek gerekir. Soru işareti benim için bunlar. Boss çeşitliliği yeterli olacak mı? Yine benim için soru işareti. Harita gerçekten keşif sunacak mı? İlerleyen vadede yine soru işareti. Efekt yoğunluğu oynanışı olumsuz etkileyecek mi? Yoksa bunu çözebilecekler mi? Burası soru işareti. Endgame tarafında oyuncuyu ne kadar tutabilecek? Burası da yine soru işareti. Her oyunda olduğu gibi benim gözümden. Kısacası ben bu oyunu şimdilik güzel görünen ama asıl sınavı mekaniklerinin derinliği olacak kategorisine atıyorum sevgili dostlar. Eğer geliştiriciler görsel şöleni gerçekten sağlam bir RPG sistemiyle desteklerse, özellikle aksiyon RPG ve Çin mitolojisi seven oyuncular için oldukça ilginç bir yapım geliyor, haberiniz olsun. Ama sadece güzel efektler ve bu büyük bosslarda yetmez. Bakalım bu okyanusun altında gerçekten ne kadar derinlik var. Bu tarz yeni oyun incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın.